Elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi, manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَهُ الَّذِي لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak sevdiği, tazim, tekrim ve teşrif buyurduğu Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün alemlere, hususiyle insanlara, hususiyle ittiba edenlere rahmet olarak göndermiştir. Alem, rahmetten olan hissesini onun sayesinde alır. Alem, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a o büyük ağaç, ona hamile bulunması itibariyle rahmetten nasibini alır. İnsanlığın şerefi olan o Nebiler Nebisine intisaptan ötürü rahmetten nasibini alır. Müslümanlar Nebiler Nebisinin arkasında saf bağlayıp ona iktida ettiklerinden ötürü o rahmetten hisselerini alırlar. O mukaddes meyveyi bitiren kainat, bir çekirdek halindeki durumundan onu semere vereceği ana kadar, ona hamile bulunduğundan Allah'ın matmağı rahmetiydi. Allah rahmet nazarıyla kainata bakıyor, merhamet ediyor. Kainat Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hamileydi. Hz. Adem'in hatayla izdivacında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifi gibi gizli bir sır vardır. Sonra büyük sistemlerin, nebulozların, galaksilerin infilak ve iltisaklarında, bölünme, parçalanma, yeni şekil ve biçimlere girmelerinde
anne karnında ceninin devir devir çeşitli şekillere girmesi gibi Hz. Muhammed'in semere verme istikametinde bir gelişme vardır. Bu rahmetten hissedardır sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlık onu bilse, ona mensubiyetinden ötürü onunla iftihar edecektir. Hususiyle Müslümanlar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kâmeti kıymetine uygun tanıyabilseler, onunla iftihar etmeden başka belki bir şey düşünmeyecekler. Ama onu tanıma, rahmeten lil alemin olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yanaşma, onun ummanlar gibi rahmetinden istifade etme, ruhun hiçbir şeyin tesirinde kalmamasına, dimağın hiçbir kültürün tesirinde gelişmemesine, kalbi bozucu hiçbir amilin altında örsümeme, hakikatlarına bağlı, esaslarına bağlıdır. Devrinin kültürüyle yoğrulmuş nice kimseler vardır ki, ancak kendisine açılan İslam'ı delikten onu görebilir, tanıyabilir. Kâmeti kıymetine uygun göremez. Devrinin telvisatı eğer baktığı deliğin etrafını kirletmişse, belki onda bir kısım kirler de görecektir. Devrinin kıstaslarıyla bakacaktır. Beşerin karihasından çıkan yalan yanlış kanunların ölçüsüyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tartacaktır. Kainatta onu tartacak kantar, onu tartacak terazi yoktur. Taha onu methediyor. Yasin onu dile getiriyor. Ve duha ile Allah ona iltifat ediyor. O sultanlar sultanı Allah sarayının kapısını vurmadan içeriye giren en aziz misafiridir. Mihmandarı Allah'tır onun. Kimse tartamaz, kimse ölçemez. Ama her asrın insanı kendi asrının kıstasları içinde onu ele aldığı için o rahmeten lil alemin olan Nebiler Nebisi'ne tam kurbiyete muvaffak olamamıştır. Dedikodusu yapılan niçin çok evlendi? Bu asrın yanlış kıstaslarının ifadesidir. Niçin kadına şunu yaptı? Bu asrın yanlış kıstaslarının ifadesidir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın nazarıyla bakacaksın. Kur'an'ın mirsadıyla tartacaksın. Nebilerin dile getirmesiyle dile getireceksin. Onun içindir ki rahmeten lil alemin olan o zatın rahmetinden istifade de onu tanımama nispetinde adanmıştır. Herkes kendi deliğiyle onu gördüğü için gördüğü delikten girebilecek kadar feyiz, sır ve nur içeriye girmektedir. Ve gördüğü deliğin telvisatıyla girdiği için, kafasında yerleşen eracifle girdiği için, o girerken, o büyük mana, mukaddes hakikat girerken, bir kısım yalan yanlış şeyler de içeriye girdiğinden mide bulantısı yapmaktadır. Kalp ayrı yaşamakta, kafa ayrı yaşamaktadır. Hususiyle asrımızın insanı, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmeten lil alemin olmasından istifadesi azdır, zor istifade edecektir. Çünkü kafası kendi devrinin ilciatı içinde yoğrulmaktadır. Kalbi ise ona hayranlık ve aşk içinde çırpınmaktadır. Kalp ayrı vadide, kafa ayrı vadidedir. Bunların ikisini izdivaç yapıp evlendirdiğin zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hakiki inanma ve iştiyak doğacaktır. Bazı asırlarda sadece akıl hakim olmuş, bazılarında sadece gönül hakim olmuş ve bu her iki yanlışı eksik anlayış içinde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tanınamamış, takdir edilememiş, arkasından gidilme iştiyakı gönüllerde duyulamamıştır. Muhterem Müslümanlar, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a dayanmayan varlıklar yok olur. Kainatın mebdeinde onun çekirdeği olmasaydı, neticesinde bir meyve gibi o semere vermeseydi kainatın bir manası yoktu. Allah onu yok edecekti. Ona dayanmayan insanlık yok olacaktır. Onun içindir ki hadislerde onun adı kelime-i şehadetle beraber anılmadığı zaman kıyamet kopacaktır.
ferman-ı nebevisi yer almaktadır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, onun esasatı ve asarı yeryüzünden silindikten sonra, yeryüzü üzerinde kirler halinde kabul ettiği şeyleri silip süpürüp cehenneme atacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama intisabını takviye etmeyen müminler de derbeder olacaktır, paymal olacaktır. Müminler ancak ona kurbiyeti nispetinde, onu tanıma ihtiyacını duymaları nispetinde aziz olacak, onurlu olacak, Allah'ın kendilerine vaat ettikleri hilafet payesiyle serfiraz olacaklardır. Ona kurbiyetimiz var veya yok olmasını, akli, felsefi, mantıki meselelerle aleyhissalatu vesselamın hakaikinin mütenakız düşmesiyle tartacağız. Bütün bu meseleleri onun mana ve mahiyeti içinde erimiş, her şey onda yok olmuş olarak görebiliyor, her şey ona dayıyor, her şeyi onunla değerlendiriyorsa ona kurbiyetimiz var demektir. Kendi kıstaslarımızı onu tevil ve tefsir edip yakıştırmaya, uydurmaya, benzetmeye çalışıyorsak aleyhissalatu vesselam'ı tanımıyoruz demektir. Onun için Allah Resulü'nden 30 sene sonra onun tanımasına konan gubarlar, onunla müminler arasına giren hainler ve perdeler o aslı kaptı karıştırdı, perişan etti, paymal ediverdi. Kanlar döküldü, insanlar öldürüldü. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı gösterecek delik sarılmıştı, telvis edilmişti. Aklın ilcaat-ı hükmünü icra ediyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam büyüklüğüyle kalplere giremiyordu. Daha sonraki asırlarda da Müslümanlar onu tanıma hususunda geri ve yere kaldıkları nispetle Cenab-ı Hak yine tokatlamış, yine tehdit etmiştir. Ve aslımızda buna misal istiyorsanız 500-600 milyon, 700 milyon bütün İslam aleminin dünya milletleri nazarında perişan vaziyetleri buna en canlı bir misal değil, binlerce misallerdir. İçerinden ellerini gevşeten, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın adını unutan, nesillere unutturan Müslümanlar nasıl paymal olduklarını, nasıl dünya devletleri karşısında ezik oldukları halde içten içe birbirlerini dürtüklediklerini, sürtüştüklerini, boğuştuklarını, yaka paça olduklarını görmek istiyorsanız, alem-i İslam'a, o alem-i İslam'ın dili, tercümanı olan gazeteler vasıtasıyla bir bakıverin. Tercümanı olan radyolar vasıtasıyla bir dinleyiverin, televizyonlarında bir seyrediverin, bütün şenaat ve denaatiyle, bütün habasetiyle şu medeniyetin kustuğu şeyler apaçık kendisini gösterecektir. Ve bunun temelinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan kopmalar, uzaklaşmalar, onu tanımamalar var. Cenab-ı Hak onu tanıma, anlama, takdir etme, her şeyin ona bağlı bulunduğunu görme ve izan etme lütfuyla bizleri lütuflandırsın, serfiraz eylesin, derbederlikten halas eylesin, paymal olmadan halas eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'l nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuri'al Kur'an festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منه والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم صل على سيدنا İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullâhe ve ati'ûh. Allah'tan çok korkun. Korktuğunuz için Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itâi zil kurba. Allah adaletle emrediyor. Yalnız doğrular cennete gidecek. Size doğrulukla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, görmeseniz dahi her hadise tarrakalarla onu ilan ediyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda yükselmesi uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, rahatsız olmadığınızdan ve henüz rahatsız olduğunuzdan, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının, yanlış terbiyecilerin anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Size böylece vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, 1000 türlü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyet'i bulasınız. Emn-i eman içinde sahili selamete çıka, müminlere Allah'ın vaad ettiği cennete dahil olasınız. Akimis salat, inne salate tenhalen fahşâike ve münker, ve la zikrullahi ekber, vallahu ya'lemu ma yef'alun. Sadakallahu azim.